Vakit geceye karışma vakti, kimi sevinçleriyle, kimi dertleriyle, kimi düşleriyle, ah dile gelse de anlatsa yastıklar, içimizde, içimizde neler var. Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki, kimseye zararın olmamıştır ama sen ziyan olmuşsundur. Fotoğraflar çok acımasız değil mi? Bir daha yarım saniye durmayacağın biriyle yıllarca aynı karede duruyorsun, üstelik gülümseyerek. Herkes doğru insanı bulmaya çalıştı ama kimse doğru insan olmaya çalışmadı. Bazen susarsın çünkü hiçbir cümleye sığdıramazsın bazı kırgınlıkları. Yaşamak dedikleri bu işte. Ne yaparsan yap değişmez. Önünde kader, arkanda keder. İkisinin toplamı bir hayat eder. Affetmeyeceğim çok fazla şey var ve bunun sebebi kin tutuyor oluşum değil. Sizin verilen hiçbir emeği hak etmiyor oluşunuz. Nankörlüğünüzle işim bitti artık. Zamanımı harcadığım insanları izliyorum. Emek verdiklerimi, el uzattıklarımı, sarıldıklarımı, kucakladıklarımı, taşıdıklarımı, yaralarını sardıklarımı, sesleri olduklarımı izliyorum. İnsan oynayan yalancıları izliyorum. Eskisi gibi değilim artık. Biraz yoruldum galiba. İnsanlara kendimi açıklamaktan bıktım. Eskisi gibi uzun cümleler kuramıyorum. Kısa cevaplar verip geçiyorum artık. Söyleyecek çok şey var aslında ama anlayacak kimse kalmadı. Herkes kendi yüreğinde yaşar mevsimi. Ne senin kışın başkasını üşütür, ne de başkasının yazı seni ısıtır. Herkes kendi yaşadığı hayatı bilir. Herkes seni anlıyorum der. Ama anladıkları dışarıdan gördüğü kadardır. Sen gönlünü ferah tut. Ne mutsuz edip gülen, ne de aldığı ahları ödemeden ölen yok bu hayatta. Hatası olmasa da kaybeder insan. Bazen çok sevmekten, bazen çok değer vermekten, bazen iyi niyetli olmaktan, en çok da saf olmaktan gerçek gerçektir. Can Yücel'in dediği gibi, karşınızdaki insan sizi hayatında nereye koyuyorsa, siz de onu tam oraya koyun. Ne eksik, ne fazla. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için gelmedik bu dünyaya. Zamanında kıymet bilmeyene ne tekrarımız olur ne de özetimiz. Oyuncusu olduğumuz hayat filminin finalini açıklıyorum. Küllü nefsin zayikatül mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Üşümesin diye geceleri uykudan kalkıp üstünü örttüğünüz sevdiğinizi buz gibi toprağın altına koyunca anlıyorsunuz dünyanın
koskoca bir yalandan ibaret olduğunu. Günün sözü, her şeyin farkına varmak beni insanlardan uzaklaştırdı. Kimse sandığım kadar iyi niyetli değilmiş. Anladım. Yalandan yakınlıklar olacağına, gerçek uzaklara razıyım. Mezarlığa git bak, kim ağa, kim paşa, kim zengin, kim fakir. Hepsi bir Fatiha'ya muhtaç, asıl istikbal ahiret yurdudur. Ey insanoğlu, neyin peşindesin? Ben gerçekten yoruldum. Yoruldum hayat. Yalan sözlerden, sahte yüzlerden, kadir kıymet bilmezlerden, menfaat uğruna her türlü kalleşliği yapanlardan yoruldum, yoruldum, yoruldum. Günün sözü şu olsun, kimse için gözyaşı dökmeye değmez. Ağlayacaksan kaybolan zamanına ağla. İnsan yaptığı yanlışlara değil, yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Her şeyi zamana bırakıyoruz. Bırakıyoruz da ne kadar zamanımız kaldı, işte onu bilmiyoruz. Güven kelimesini hayatımdan sildim. Bir tek kelime kaldı, inanmak. O da yalnızca Allah'a, Allah'a, Allah'a. Çok şükür Rabbime. Bu hep böyleydi. İyi insanlar yanlış duraklarda bile güzel günler beklerken, kötü insanlar doğru durakta bile kıymet bilmediler. Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, bir yar sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, hainlerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük. Kendi ayıbıyla yüzleşmeyen, elinde fenerle senin gölgende kusur arar. Ey insanoğlu, önce kendine bak, kendi kapı önünü temizle, sonra vaktin kalırsa başkalarına bakarsın. Uslup diyorum, ne kadar önemli. Zehri bala, balı da zehre dönüştürebiliyor bir anda. Hayranım saygıyı elden bırakmadan, sözü incitmeden, ses tonunu yükseltmeden kelimeleri seçerek konuşabilen insanlara. Ben Ömer Hanceri. Kendini feda etme, bir gün kıymetin bilinir diye. Emeklerin fark edilir diye kendini paralama. Unutma ki bir kere yaptığını görmeyen 1000 kere yaptığını görev zanneder. Sustuğum şeyler var, hiç konuşmadıkları. İçinde kaybolduğum şehirler ve içimde kaybolup giden insanlar var. Eskisi kadar kafama takmasam da bazı şeyleri, bazen yine de içimin almadığı, ruhumun kabullenmediği haksızlıklar var. Hak ettiklerimle vazgeçtiklerimi ayırdığımdan bu yana solumu sevdiklerime, yolumu ise Allah'a bıraktım. O ki varacağım yeri de, duracağım yeri de benden daha iyi bilir. Çok şükür Rabbime. Çocuk olsam yeniden, bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim çok koştuğum için çarpsa sadece. Eğer bir gün
Kara toprağa girersem üstüme toprak atarsınız. Her kürek attığınızda iyi ki gitti, acıları bitti, yaraları sarıldı, sırtındaki yükten kurtuldu. Akan gözyaşları dindi. Bu hayatta çok yoruldu. Dinlenir belki. Toprak ona iyi bakar. Sevdiklerinden çok darbe yedi deyin. Ben bir daha geri gelmeyecek olan bir ömür harcadım. Emek verdiğim her şeyin gözümün önünde, göz göre göre ziyan oluşunu izledim. Herkesi kendim gibi sanan gönlüme de kırgınım. Sandığımız gibi olmayan ne çok şey var hayatta ve sandığımız gibi çıkmayan ne çok insan. Sorsana bir, kendini harap ettiğin hangi insanın umrundasın? Yıprandığınla kaldın anca. Hiçbir şeyin önemi yok bu hayatta. Sağlık olsun bir de, gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya. Unutma bunu. Herkesin seninle yakın ve samimi oluşuna aldanma. Unutma ki bu kalabalığın içinde nice kem gözler, arkandan konuşan nice kirli diller ve içten içe sana düşmanlık besleyen nice ikiyüzler vardır. Verdiğimiz mücadelenin içine değil, dışına bakarlar. Başına değil, sonuna yetişirler. Seferi değil, zaferi önemserler. Dağdaki yokuşu görmezler de tepeye göz dikerler. Bir tek Allah bilir düşe kalka çıktığımız yokuşları. Çok şey anlatmak istiyorum. Sonra düşünüyorum, anlatsam ne değişecek ki? Anlayanım olmadıktan sonra. Bir mezar taşıdır insandan yarına kalan. Onu da başkası yaptırır, gerisi yalan. Değer her insana verilmez. Çünkü her insan kaliteli kişiliğe sahip değildir. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Fazla ciddiye almayın bu hayatı. Hatası olmasa da kaybeder insan. Bazen sevmekten, bazen çok değer vermekten, bazen iyi niyetli olmaktan, en çok da saf olmaktan. Gerçek gerçektir. Ne konuşarak ne de susarak bazı gerçekleri sadece noktayı koyarak anlatabilirsin. Çünkü bazı insanlar ne demek istediğini ve neyi kaybettiğini ancak yokluğunda anlar. İnsan bazen bir yabancı gibi uzaktan bakıyor, yaşamak istediklerine, hayallerine, boşa akıp giden ömrüne. Kimse durduk yere çekilmez köşesine. Ya hevesi kırılmıştır, ya kalbi, ya da hayalleri yıkılmıştır. Daha kötüsü de bunca şeyi en güvendiği insan yapmıştır. Boş ver dedim kendime. Bu ilk dağ değil ki üstüne devrilen. Bu ilk batan gemin, ilk sönen ışığın değil ki. Yüreğim dediğim kimsesizler mezarlığı, ömrüme değeni bir bir gömdüğüm.
Dünya bir inişli, bir çıkışlıdır. Baharı da var, kışı da. Bazı olaylar lehine, bazısı aleyhinedir. Lehine olunca şımarma, aleyhine olunca umutsuz olma. Çünkü bu dünyada yaşayan geceyi de görecek, gündüzü de. Bir gülecek, bir hüzünlenecek. Mühim olan her gün gülmek değil, ölürken gülebilmek. Yük olduğumu hissettiğim an, gitmek boynumun borcu olsun. Kısa gelen battaniye gibisin hayat. Yukarı çeksen ayakların isyan ediyor, aşağıya çeksen omuzların titriyor. Kim demiş kaybettim diye? Ben değmezmiş dediğim insanlardan vazgeçtim, hayallerimden değil. Düşmana ne gerek var? Bizim canımızı nasıl yakacağını çok iyi bilen sevdiklerimiz var. İnsanı en çok yoran hayatın ağırlığı değil, değer verdiği insanların nankörlüğü ve vurdum duymaz sağırlığıdır. Beni üzen kişilere sesleniyorum. Bir gün ağırlık çökerse omuzlarınıza, o benim vebalimdir. Şimdi susuyorum ama bana yaptıklarınız ahirette sorulacak, kul hakkım olsun. Boşa geçiyor ömür, sığamadık ne hayata, ne hayatımızdaki insanların hayatına. Ya fazla geldik, ya eksik kaldık. Hangisini üzülelim? Buldum derken kaybolana mı? En yakın derken uzak olana mı? Zamansızlıklara mı? Yoksa imkansızlıklara mı? Haksızlık karşısında nasıl dilsiz kaldıysam, helallik istediklerinde de sağır olacağım canımı yakanlara. İnsan en çok kendine benzeyeni sever dedi şair. Ruhu ruhuna, yüreği yüreğine, yarası yarasına. Çok şey anlatmak istiyorum. Sonra düşünüyorum, anlatsam ne değişecek ki? Anlayanım olmadıktan sonra. Peki sen bu resmin neresinde yer alıyorsun? Diye sordu. Ben çerçeveyim dedim. Kırılıp resim düşünceye kadar fark edilmem. Üzülme, inanıp güvenmek bizim masumiyetimizdir. Fakat güveni kırıp yok etmek onların karaktersizliğidir. İnsan başkasının yanlışını teraziye koymadan önce diğer kefeye kendini koymalı, ne kadar doğruyum diye. Hayat bana en çok neyi öğretti biliyor musun? Değer görmediğim sevgiden, iyi niyetimi hak etmeyen nankörden, sesime sağır herkesten uzak durmam gerektiğini. Açık sözlü olmak her zaman iyidir. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini en başta kaybedersin. Eğer ki
anlamak istiyorsa biri seni, hüzünlü duruşundan anlar. Çığlık çığlık susuşundan anlar. Eğer ki sağırsa yüreği, işte o zaman yorma kendini, zamansız gidişinden anlar. Dünyaya gelirken sanki senet imzalamışım. Ne kadar dert keder varsa hepsine imza atmışım. Öde öde bitmiyor. Sanki içimde iki kişi var be usta. Biri herkesin yanında gülüyor, diğeri ise yalnız kalınca hep ağlıyor. Hayatta tek başına mücadele eden kadınların haklarını, ahlarını almayın. Rabbim öyle bir yerden çıkartır ki canımız değil, kanımız donar. Deseler ki bu dünyada seni en çok ne yordu? Yemin ederim söylediği ile davranışı bir olmayan insanlar derim. Çok şey gördüm fakat görmezden geldim. Çok şey duydum fakat duymazlıktan geldim. Beni aptal sandılar fakat ben konuşma hakkımı Allah'a bıraktım. Tek zaafım vicdanım, o da beni üzenlere sadakam olsun. Ben her şeyi içimde yaşayıp sonlandırmaya o kadar alışmışım ki her gün yıkılıp yeniden toparlanıyorum ve benden başka kimsenin haberi olmuyor. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizleri sizlerle buluşturan o güzel Rabbime şükürler olsun inşallah. Farklı bir çalışma, farklı bir format. Umarım ilginizi ve beğeninizi hak etmiştir diye umut ediyorum. Eğer çalışmamızdan memnun kaldıysanız, sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız daha çok yüreğin sesi olabiliriz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Bir elin nesi, iki elin sesi var. Saygılarımla, selametle kalın inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.